Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun süredir kullandığım kahve makineleri üzerinden biraz kahve makineleri karşılaştırması yapacağım. Daha önceki videoda Türk kahvesi makinesinden bahsetmiştim. Eğer isterseniz yukarıdaki linki kullanarak o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda ise genelde daha çok arada kalınan, benim de alırken arada kaldığım, sonra ikisini birden aldığım kapsül kahve ve filtre kahve makinesinden bahsedeceğim. Öncelikle size filtre kahve makinesinden bahsetmek istiyorum. Biz Philips'in HD7462 modelini kullanıyoruz. Şu an piyasada yaklaşık 450 TL civarında bulabiliyorsunuz. Yine filtre kahve makineleri de piyasada 150 liradan başlayıp 2000 TL'ye kadar gidiyor. 2000 lira olanlar genelde üstte kendi çekirdek halindeki kahveyi öğütüp daha sonra kahve demleyen makineler var. Filtre kahve makinelerinde yelpaze çok geniş. İsterseniz birçok markanın farklı filtre kahvelerinden alabilirsiniz veya kendi çekirdeğinizi alıp kendinizi öğütebilirsiniz. Burada gerçekten arkadaşlar çok büyük bir çeşitlilik var. Ama bu çeşitlilik içinde de gerçekten kötü kahvelere de denk geldiğimizi söylemem lazım. Filtre kahvenin kilogram fiyatı genelde 60-70 liradan başlayıp 400 TL'ye kadar gidiyor. Yine bu makinede de kendi içinden bir ölçek kaşığı çıkıyor arkadaşlar. Bu kaşık yaklaşık 7 gram civarında kahve alıyor. Yani bir bardak için 7 gram kahve kullanmanız gerekiyor. Basit bir hesapla da arkadaşlar kahve fiyatı tanesi 50 kuruşla 2.8 TL arasında değişiyor. Buna tabii ki bir de filtreleri eklemeniz lazım. Filtrede arkadaşlar mesela şöyle bir şey. Bu filtreler genelde 80'lisi 20-25 TL civarında oluyor. Yani tanesi 25 kuruşa falan geliyor. Yani arkadaşlar filtreyi de sayarsak bu kahve makinesiyle bir bardak kahve maliyeti 1 lira ile 3 lira arasında değişiyor. Nespresso makinesi ile filtre kahve makinesi aslında arkadaşlar kahveyi yapma şekli olarak da çok farklı. Nespresso makineli basınçla yaparken diğerinde sıcak suyun süzülmesiyle, kahve üzerinde süzülmesiyle kahve elde ediyorsunuz. Filtre kahve makinesinde kullandığınız kahve kalitesinin çok önemli olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten hiç hoşumuza gitmeyen filtre kahvelere de denk geldik. Ve tazeliğini korumak birazcık daha zor oluyor. Bu makineyle kahve demlemek için öncelikle şuradaki yuvaya arkadaşlar filtremizi koymamız gerekiyor. Sonra kahvemizi bu filtrenin üzerine koyuyoruz. Burada da şöyle bir güzellik var. İstediğiniz kahveleri karıştırarak da buraya koyabilirsiniz. Ve suyu da buradan ekliyoruz. Şimdi 2 kişilik bir kahve yapıp onu da görelim. Bu makinenin de yine basit bir açma kapatma düğmesi var sadece. Şimdi 2 kişilik kahveyi ne kadar sürede demlediğini görelim. Yaklaşık 3-3,5 dakika gibi bir sürede demledi. Buradaki 4-6 sayısı sizi yanıltmasın. Aşağı yukarı şöyle 2 bardak kahve çıkacak. Buradaki tabii kahve miktarını, sertlik miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kendinize uygun miktarı zamanla daha iyi öğreneceksinizdir arkadaşlar. Burada kahve olur olmaz almak zorunda değilsiniz. Çünkü hemen şurada altında bir ısıtıcı var. Ve bu ısıtıcı arkadaşlar yarım saat boyunca kahvenizi sıcak tutmaya devam ediyor. Hatta ilk andan belki bir 10 dakika sonra alırsanız daha sıcak bile olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gene kahvemizi koyalım. Çok sevdiğim bu bardakları da Amsterdam gezimiz sırasında almıştık. Gezi Sepeti kanalımda çok güzel bir Amsterdam vlogu var. Gerçekten eğer o tarafa gitmeyi düşünüyorsanız orayla ilgili elimden geldiğince her şeyden bahsetmeye çalıştım. Onun da yine linkini yukarıya ve açıklamalar kısmına bırakırım. Bazı kullanıcı yorumlarında arkadaşlar şuradan bir sızdırma olduğunu okumuştum ama biz öyle bir sorunla karşılaşmadık. Söylediğim gibi 2 bardak kahve elde etmiş olduk. Şimdi de Nespresso makinesinden bahsedelim. Biz kapsül kahve makinesi olarak da arkadaşlar Nespresso'nun C30'unu kullanıyoruz. Essenza Mini olarak da geçiyor aynı zamanda. 800 lira civarına satılıyor yaklaşık piyasada. Piyasada yine 700 TL'den 4000 TL'ye kadar birçok model var Nespresso'ya ait. Nespresso'ya ait bu modellerde arkadaşlar genelde 2000 lira üzerinde olanlar sütlü modeller. Yani bir yandan sütü köpürtüp veya ısıtıp kahvenizde kendiliğinden birleştiren ve farklı kahve çeşitleri yapmanızı sağlayan modeller var. Eğer kapsül kahve makinesi almaya karar verirseniz
vermeniz gereken bir karar daha var. Nespresso mu yoksa Shibo mu almanız gerektiği. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Nespresso ve Shibo ikisinin kapsülleri farklı, birbirine uymuyorlar. Nespresso için çok farklı markalar da kapsül kahveler üretiyor. Starbucks'tan kahve dünyasına veya Jacobs'a kadar herkes Nespresso için kapsül kahve üretebiliyor. Fiyatları da arkadaşlar genelde kapsül fiyatları. Mesela yerli bir iki marka var. 1 lira 30 kuruş civarından başlıyor. Nespresso'nun kendi ürünleri 4,5 lira ile 5,5 lira arasında değişiyor. Starbucks'ın gene bir kahve için bir kapsülünün fiyatı 7 lira civarında. Kahve dünyası da mesela 3,5-4 liraya kadar satıyor. Yani 1,5 liradan 7 liraya kadar birçok seçenek mevcut arkadaşlar. Shibo'nun kapsül kahvelerini sadece Shibo üretiyor. Bildiğim kadarıyla en azından Türkiye'de satılan ben göremedim. Ve genelde onun kapsül fiyatları da 2,5 lira civarında. Mesela arkadaşlar bu gördüğünüz ucuz kapsüllerden bir tanesi. Biraz önce söylediğimin aksine burada fiyatla kalite arasında filtre kahvede olduğu kadar büyük bir fark yok. Yani tabii ki o kalitesini anlıyorsunuz ama 1,5 liralıkla 7 liralık arasında inanılmaz bir fark ortaya çıkmıyor. Çünkü kapsül olduğu için hepsi anladığım kadarıyla tazeliğini bir şekilde koruyorlar arkadaşlar. Ve gerçekten çok güzel kahveler elde edebiliyorsunuz. Bu çalışma mantığıysa arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi 19 barlık bir basınç var bu makinelerde. Şu kapsülü buraya yerleştireceğiz. Şurada gördüğünüz kısma yerleştiriyoruz. Bu kapsülün önünde ve arkasında gördüğünüz gibi şu delikleri oluşturuyor arkadaşlar. Kahve, su bir taraftan girip diğer taraftan çıkıyor basınçla. Kapsülün içinde eğer merak ediyorsanız onu da şöyle gösterebilirim. Aslında sadece kahve var. Belki birazcık sıkıştırılmış olabilir. Artık kaç gramdır bilmiyorum ama başka hiçbir şey yok dediğim gibi arkadaşlar. Sadece su, basınçlı su bir taraftan girip diğer taraftan çıkıyor ve kahvenizi içebiliyorsunuz. Sütlü olan seçenekleri düşünürseniz eğer arkadaşlar 2000 lira üzerinde olduğunu tekrar belirteyim ve temizlik konusunda iyi araştırmanızı öneririm çünkü süt çok çabuk bakteri yapabilen bir gıda. Onun için temizlik konusunu iyi araştırmanızı öneririm arkadaşlar. Bunun dışında genelde Nespresso köpürtme, süt köpürtme makineleriyle satılıyor. Kendi sitesinde mesela 600 liraya satılan bir model var. Ama arkadaşlar şöyle 20 liraya piyasada bulabildiğiniz herhangi basit bir makineyle kendi sütünüzü ısıtıp değişik kahveler yapabiliyorsunuz. Hatta biz biraz sonra bir tane latte macchiato yapalım. Burada da su haznemiz var. Sanırım 600 milim su alıyor. Arka tarafa yerleştiriyorsunuz. Makine gerçekten çok kibar, giriş seviyesinde bir makine ama bizim işimizi kesinlikle gördü arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir dezavantajını yaşamadık. Gördüğünüz gibi ısıttığım sütümü kolayca köpürttüm. Şimdi şöyle kapsülümü de yerleştireyim. Şu an biraz önce gösterdiğim delikleri açtı. Üzerinde 2 tane tuş var. Açılması için herhangi birine basabilirsiniz. Hazır olana kadar bu tuşlar yanıp sönecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinin üzerinde büyük bir bardak, diğerinin üzerinde küçük bir bardak var. Bu espresso bulungo olarak geçiyor. Aslında çok bir farkı yok. Bu 40 milim su veriyor. Bu da 110 milim su veriyor. Kendiniz vermesini istediğiniz suyu da ayarlayabiliyorsunuz. Veya bardağınızı doldurmak için bir kere buna bir kere buna basabilirsiniz. Veya 2 kere buna basarsanız, 2 kere buna basarsanız 220 mililitre kahve elde etmiş olursunuz. Işık söndüğünde kahve yapmak için hazır olduğunuzu görüyorsunuz. Şimdi mesela buna basıp bardak taşmaya başlayacak olursa tekrar buna basarsanız da su akışı tekrar duracaktır. Evet, yaklaşık 50 saniyede latte macchiato'muz hazır. Burada arkadaşlar şu damlatma olayı var. Zaten onun için yanında şu parçayı veriyorlar. Bu bir sorun değil. Anladığım kadarıyla kahve makinesinin yapısıyla alakalı bir durum. Bunları arada bir boşaltmanız gerekiyor. Aynı zamanda
Kapsül de arkadaşlar şu arkaya düşüyor. Kullandığınız kapsülde. Bunu da yine, tabii ki şu an açmadığım için aşağıya düşmedi. Öncelikle şunu kaldırmam lazım. Evet, bakın sesi duydunuz zaten. Şu an kapsül aşağıya düştü. Burada bir süre sonra birikiyor ve bunları tekrar boşaltmanız gerekiyor. Sonuç olarak karşılaştırmalı bir şekilde özetlemek gerekirse arkadaşlar, bu makineyi 450 liraya, bu makineyi 800 liraya aldık. Filtre kahve ile yaptığınız kahve fiyatı bardak başına 75 kuruşla 3 lira arasında değişiyor. Kapsül kahve makinesiyle yaptığınız kahve fiyatı ise 1 lira 35 kuruşla 7-8 liraya arasında değişiyor. Nespresso tarafında şimdiye kadar çok kötü bir kahve denemedik. Aldıklarımızın hepsi gayet içilebilir durumdaydı. Fakat filtre kahve tarafında arkadaşlar granül kahveden daha kötü filtre kahvelere bile denk geldik. Hangisini daha çok kullanıyorsanız derseniz arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Kesinlikle Nespresso makinesini kullanıyoruz. Daha pratik geliyor ve ayrıca kahveyi taze tutma gibi bir derdiniz de yok. Burada arkadaşlar gerçekten birazcık bu işi böyle hobi olarak edinip belki de bu işe bu şekilde yaklaşıyorsanız şunu çok daha fazla sevebilirsiniz. Çünkü farklı çekirdekler alırsınız, onları karıştırırsınız, öğütürsünüz. 100 liraya falan kahve öğütücü makineler var. Ama yok, ben hiç bunlarla uğraşamam, ben güzel kahve içeceğim diyorsanız arkadaşlar Nespresso'yu önerebilirim. Peki ben şu an ikisi de mesela bozulsa ne yaparım? Bir tane alabilecek olursam Nespresso'yu alırım. Ama elimde belli bir miktar para varsa kesinlikle işte gidip şunun da söylemiştim. 2000 liralık modelleri var veya Nespresso'nun 4000 liralık modelleri var. Yine ikisinin de o yüksek modellerini tercih etmek yerine ikisinden de birer tane almayı tercih ederim arkadaşlar. Çünkü ikisinin de gerçekten kahvesi farklı. Mesela ben eğer sütlü kahve içeceksem Nespresso'yu tercih ediyorum. Ama sade kahve canım istiyorsa filtre kahve makinesini tercih ediyorum. Benim şimdilik bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Fakat sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Tüm yorumları okuyorum ve elimden geldiğince tüm sorulara da cevap vermeye çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.